Vücudumuzun aslında sayısız gizli saatle yönetildiğini biliyor muydunuz? İşte bu bölümde bu minik saatlerin sağlığımızı nasıl gizlice kontrol ettiğini, yani zamanlamanın neden her şey olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Önümüzde 5 durak var. Önce bu gizli saatler neymiş ona bakacağız. Sonra moleküler düzeyde nasıl çalıştıklarını göreceğiz. Peki ya bozulurlarsa ne olur? Metabolizmamızın günlük ritmini ve en sonunda da bu saatleri sağlığımız için nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız vücudumuzdaki gizli saatler. Şimdi vücut saati deyince çoğumuzun aklına ne geliyor? Uyku ve uyanıklık, değil mi? Ama aslında olay bundan çok daha fazlası. Şöyle hayal edin. Vücudunuz dev bir senfoni orkestrası ve her bir organınız farklı bir enstrüman çalıyor. Peki bu orkestranın bir şefi olması lazım değil mi? İşte o şef beynimizin derinliklerinde gizli, suprakiyazmatik çekirdek ya da kısaca SCN. Bu ana saat, orkestra şefi gibi karaciğerimizden tutun da kaslarımıza kadar vücudumuzdaki diğer tüm yerel saatlere komut veriyor. Hepsini bir uyum içinde çalıştırıyor ve işte bu 24 saatlik muhteşem ritme biz sirkadiyen ritim diyoruz. Bu durum aklımıza şu can alıcı soruyu getiriyor. Acaba yemek yemek, spor yapmak, hatta ilaçlarımızı almak için doğru bir zaman olabilir mi? Yani ne yaptığımız kadar onu ne zaman yaptığımız da önemli olabilir mi? İşte bu soru bütün anlatacaklarımızın tam merkezinde duruyor. Harika. Şimdi biraz daha derine inme zamanı. Gelin her bir hücremizin içindeki o muazzam saat mekanizmasının dişlilerine yakından bakalım. Sistem gerçekten inanılmaz zarif işliyor. Şöyle bir geri besleme döngüsü düşünün. 2 protein, clock ve BMAL1, diyelim ki bunlar gaz pedalı. Bunlar bir araya gelip bir grup geni aktive ediyor. Bu genler de PER ve CRY adında başka proteinler üretiyor. Bunlar da fren pedalı. Gün ilerledikçe bu fren proteinleri birikiyor ve en sonunda gaz pedalına basan ilk ikiliyi durduruyor. Sonra ne oluyor? Fren proteinleri de yavaş yavaş ortadan kaybolunca gaz pedalı tekrar serbest kalıyor ve döngü yeniden başlıyor. Tam 24 saatlik, kusursuz, kendi kendini kuran bir saat. Tabii bu kadar basit değil. Sistemin bir de ince ayarı var. ROR gamma dediğimiz bir molekül adeta gaz pedalına biraz daha yüklenerek döngüyü hızlandırıyor. Diğer yanda ise REV-ERBA var, o da frene basarak sistemi yavaşlatıyor. İşte bu ikisi arasındaki hassas denge sayesinde saatimiz her gün şaşmadan doğru tempoda tıkır tıkır işliyor. Peki ya bu hassas denge, bu tıkır tıkır işleyen saat bozulursa, işte o zaman ne olur? Gelin şimdi bu sorunun cevabını arayan çok çarpıcı bir deneye göz atalım. Deneyin amacı çok basitti aslında ama sonuçları şok ediciydi. Bilim insanları farelerin iç saatini bozduklarında metabolizmalarına ne olacağını görmek istediler. Deney şöyle kuruldu, bir kontrol grubu vardı, onlar normal bir hayat sürdüler, yani 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık, standart. Ama diğer grup, yani test grubundaki fareler, tam 8 hafta boyunca sürekli yanan bir ışığa maruz bırakıldılar. Amaç neydi? Onların iç saatlerini, sirkadiyen ritimlerini tamamen alt-üst etmek. Peki sonuç ne oldu? İlk bulgu çok netti. Sürekli ışık altında yaşayan, yani saati bozulmuş fareler, normal bir döngüde yaşayan farelere kıyasla bariz bir şekilde daha fazla kilo aldılar. Ama durun, asıl şok edici kısım şimdi geliyor. Çalışmanın kendisinden bir cümle okumak istiyorum. Gözlenen kilo alımı, artan kalori alımından kaynaklanmıyordu. Evet, yanlış duymadınız. Bu fareler daha fazla yemek yemediler. Kalori alımları aynıydı. Peki o zaman bu kilolar nereden geldi? İşte cevap burada. Yağ kütlesi. Özellikle de beyaz yağ dokusu, yani vücudumuzun enerji depoladığı yağ türü saati bozuk farelerde fırlamıştı. Yani vücutları aldıkları aylık kaloriyi yakmak yerine doğrudan yağ olarak depolamaya geçmişti. Bu, bozuk bir saatin metabolizmayı nasıl bir anda yağ depolama moduna sokabileceğini ve insülin direncine kapı aralayabileceğinin canlı kanıtıydı. Farelerde durum bu. Peki ya bizde, insanlarda durum nasıl? Aslında çok benzer. Bizim vücudumuz da gün içinde farklı görevleri çok spesifik. Hatta bazen şaşırtıcı zaman dilimlerinde yapıyor. Mesela kolesterol dengemize bakalım. Vücudumuz kolesterolü sindirmemize yarayan safra asitlerini en çok öğlen ve akşam saatlerinde üretiyor. Peki kolesterolün kendisini ne zaman üretiyor dersiniz?
Gece yarısından sabaha karşı 4'e kadar. Yani biz derin uykudayken. Gördünüz mü? Birbiriyle tamamen ilişkili iki süreç, günün tamamen zıt zamanlarında zirve yapıyor. Vücudumuz adeta farklı vardiyalarda işleyen dev bir fabrika. İşte bu çok temel bir prensibi gözler önüne seriyor. Vücudumuz her şeyi aynı anda yapmaya çalışmıyor. Onun kendine ait bir zaman çizelgesi, bir programı var. Ve bu programa müdahale ettiğimizde işte o zaman metabolik kaos başlayabiliyor. Peki, güzel. Bunları öğrendik de ne yapacağız? Tüm bu bilgiyi sağlığımız için nasıl kullanabiliriz? İşte bu noktada kronotıp adı verilen heyecan verici bir alan devreye giriyor. İki temel yaklaşım var. Birincisi, davranışlarımızın zamanlamasını optimize etmek. İkincisi ise doğrudan vücut saatini hedef alan ilaçlar geliştirmek. İlk yaklaşıma bakalım. Yani zamanlamayı ayarlamaya. Mesela egzersizi mitokondrilerimizin en verimli olduğu saatlerde yapmak. Ya da akşam yemeklerini metabolizmamızın yavaşlamadığı saatlere çekmek. Hatta kullandığımız ilaçların etkisini arttırmak ve yan etkilerini azaltmak için doğru zamanda almak. Bunlar tip 2 diyabet gibi kronik rahatsızlıkların yönetiminde hem çok etkili hem de oldukça düşük maliyetli stratejiler olarak öne çıkıyor. Gelelim ikinci ve daha iddialı yaklaşıma. Soru şu, bozulmuş bir saati farmakolojik olarak yani bir ilaçla sıfırlayabilir miyiz? Hani şu sürekli ışıkta bırakılan ve metabolizması bozulan fareler vardı ya, hatırladınız mı? İşte bilim insanları o farelere saatin fren mekanizmasını yani RVRBA'ya tetikleyen SR909 isimli bir molekül vermişler. Sonuçlar mı? Gerçekten inanılmaz. İlaç farelerin kilo almasını neredeyse tamamen durdurmuş, bozulan şeker toleranslarını düzeltmiş ve beyaz yağ kütlelerini azaltmış ama en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bunları yaparken farelerin hareketliliğini yani davranışlarını hiç etkilememiş. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor, saatin davranışsal kısmını yani uyku-uyanıklık döngüsünü düzeltemesek bile bozulmasının yarattığı metabolik sonuçları yani kilo alımını ve şeker direncini doğrudan hedef alıp düzeltebiliyoruz. Bu tıp için yepyeni bir strateji ve yepyeni bir kapı demek. Ve tüm bunlar bizi en başa o büyük soruya geri getiriyor. Acaba tıbbın geleceği ne yaptığımızdan çok yaptığımız şeyleri ne zaman yaptığımızla mı şekillenecek? Belki de sağlığın anahtarı işte bu zamanlamada gizlidir.